Ekrana dikkatli bak. Senden bir karta bakmanı istiyorum, buna değil. Bu çok bariz. Şimdi dikkatini buraya ver. Bu çok hızlı oldu, bir daha yapalım. Birini gördün mü? Peki bu gördüğün rakam 7 miydi? Eminim doğru bildim. İşte ilk öğrenme tekniğini gördünüz bile. Az önce zihniniz gereksiz detayların yerine en net olan bilgileri hafızanıza yükledi. Kartlarda diğer rakamlar da vardı ama 7 rakamı bunların çok önündeydi. Kazananların ya da başarılı olanların bir sırrı yok. Sadece birazdan göreceğiniz doğru teknikleri uyguluyorlar. İnsanlar bazen başaramadıklarında hatanın kendisinde olduğunu düşünür. Yeteneksizliğine dayatır bunu. Size acı bir gerçeği söyleyeyim o halde. Bu sadece bir bahanedir. Kaçmak, o ders ya da beceriden kurtulmak için yaptığınız bir bahane. Bunun sebebi ise yanlış yolda olmanızdır. Daha da kötüsü yanlış yolda olduğunuzu bilmemenizdir. Karate Kid filminden bir sahne. Ceketimi tam 1000 kere giydim, 1000 kere çıkardım, sıkıldım. Tamam mı? Bu saçmalık. Ben yokum. Döverlerse dövsünler. Kendini savunmak için aldığı dersten sıkılan, hatta bunu binlerce kez denese bile beceremeyen biri o. Bazen aynısını biz de yapıyoruz. Daha başlamadan zor gelir tüm bu süreç. Ya da başlamışsınızdır fakat bunu başaramayacağınızı düşünürsünüz. İşte o da öyle düşünüyordu. Ceketi giy. Bayhan az önce... Ceketi giy. Ceketi giy. Ver o zaman giy. Ceketi giy. Yapmak istediği şey içindeki o gücü ortaya çıkarmak. Fakat bakın daha sonrasında ne oluyor? Az ve tavır. Daha sert. Daha sert. Güzel. Peki hiç bilmediği savunma sanatını sadece 2-3 dakika sonra nasıl bu kadar geliştirebildi sizce? Çünkü doğru tekniği keşfetti. Örneğin bir bataklıktaysan ve çırpınarak çıkmak istersen, yani yanlış teknik uygularsan dibe doğru battığını göreceksin. Senin bunu 1000 kere tekrar etmen o bataklıktan kurtulmanı sağlamayacaktır. Eğer yanlış teknikleri uyguluyorsan o şeyde ısrarcı olman sana başarı getirmeyecektir. İlk öğrenme tekniğimiz Feynman tekniği. Feynman şöyle der: öncelikle kendini kandırmayı bırak. Zor engellerin olabileceği bir yol üzerindesin ve hiçbir şey sadece basit ya da kolay değildir. Öğrenirken en başarılı yöntemlerden birisi derin ve eleştirel öğrenmektir. Derin öğrenmekten kasıt farklı birçok bakış açısı kazanmaktır. Örneğin bir matematik probleminin 2-3 farklı çözüm yolu olabiliyor. Bunları bilmek o yolda uzmanlaşmanı sağlar. Eleştirel bakmalıyız çünkü doğru yolda olup olmadığımızı her zaman test etmeliyiz. Özetle denmek istenen, karşına çıkabilecek farklı zorluklara karşı her zaman hazırlıklı ol. Feynman'ın ikinci tekniği ise konuyu sesli bir şekilde arkadaşına ya da kardeşine onların anlayabileceği bir şekilde anlat. Çünkü eğer onlar bu konuyu en yalın haliyle anlarsa çalıştığın konuya çoktan hakim olmuşsundur. Einstein bu konuda şöyle der: bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğa anlatamıyorsanız siz de anlamamışsınız demektir. Şimdi elbette 6 yaşındaki bir çocuk nasıl her şeyi anlayabilir diyebilirsiniz. Fakat anlatılmak istenen, eğer bildiğiniz bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğun kafasında bir şeyler oluşturabilecek basitlikte anlatabiliyorsanız sizin de net bir şekilde anladığınızdır. Feynman'ın üçüncü yöntemi ise çalıştıktan sonra eksiklerinizi tespit edip kaynağa, yani takıldığınız o noktaya geri dönmek. Ardından çözüm sonrası bu konuda ustalaşana kadar tekrar yapmak oldukça önemli. Çünkü ulaşılabilir bir hedefte ne kadar ısrarcı olursanız o kadar başarılı olursunuz. Feynman özetle şunu diyor: basit ve öz olun. Konuyu asla karmaşıklaştırmayın. İşte bu yüzden 6 yaşındaki birinin bile senin anlatımınla anlayabilmesi önemli. Bu tekniği sadece ders çalışırken değil, hayatın birçok yerinde uygulayabilirsiniz. İkinci yöntemimiz ise Pomodoro öğrenme tekniği. 1990'lı yılların başında Francesco Cirillo adlı İtalyan tarafından bulunmuştur. Francesco, ders çalıştığı zamanlarda oldukça zorlandığını ve verimli çalışamadığını keşfetmiş.
Mutfakta gördüğü domates şeklindeki zamanlayıcı ile çalışacağı konuyu tek bir bütün halinde saatlerce başında durarak değil de parçalar haline bölmüş. Ve bu çalıştığı zamanlar arasına da ufak molalar eklemiş. Tekniğe verdiği isimse işte o zamanlayıcı domatesin İtalyanca anlamı olan Pomodoro. Francesco 25 dakika çalışmadan sonra zihninin kısa bir mola vermesi gerektiğini söylemiş ve her 25 dakikada bir 5 dakika mola verildiğinde mükemmel sonuçlar aldığını bizzat gözlemlemiş. İlk önce üzerinde çalışmak istediğiniz durumu seçin. 25 dakika olacak şekilde zamanlayıcıyı ayarlayın. Zorlandığınız kısımlardan notlarınızı alın ve zaman dolduğunda 5 dakika mola verin. Bunu 4 kez aynı şekilde yaptıktan sonra daha uzun olacak şekilde 25-30 dakikalık tek bir mola verin. İşte tüm bu süreç bir Pomodoro seansı yapmakta. Sonra bu işlemi gün içinde zaman buldukça tekrarlayın. Önemli olan o 25 dakikalık dilimlerde başka hiçbir işe odaklanmamanız. Sadece kendinizi işe vermeniz gerekmekte. Zor gelebilir belki ama asla telefon, Instagram ya da benzerleri yok. Sadece işimize odaklanmalıyız. Örneğin bir fikir üzerinde düşünürken, gitar öğrenirken, okurken ya da yazarken özetle her işinizde uygulayabilirsiniz. Bununla ilgili YouTube üzerinde zamanlayıcılı videolar bulunmakta. Üstelik bunların bazıları hafif bir müzik eşliğinde de olabilmekte. Hatta size ilham vermesi açısından bu tarz çalışan kişileri de görebilirsiniz ve nasıl yaptıklarını inceleyebilirsiniz. Çoğunuz derslerden hatırlarsınız. 45 dakikalık ders sırasında aklınız başka yerlere doğru yönelmeye başlar. Ara sıra telefonunuza bakarsınız, başka şeyler düşünürsünüz. İşte o dersi aslında takip etmişsinizdir fakat aldığınız, size aktarılan faydalı bilgiler 20-25 dakikalık bir süredir sadece. Örneğin ben araştırma ve çalışmalarımda bu tekniği uyguluyorum. 25 dakikalık araştırmalarımın ardından 5'er dakikalık molalar veriyorum. Ve bunu günde 5 ila 8 Pomodoro seansı uygulamaya çalışıyorum. Burada önemli olan ne kadar zaman harcadığınız değil, zamanı ne kadar etkili kullandığınızdır. Zamanı etkili kullanmak her şeyde önemlidir. Özellikle de sınava hazırlananlar için. Bazen yapamadığınız sorular olur ve çözüm arayışına girersiniz. Bu süreçte de oldukça zaman kaybedebilirsiniz. İşte tam da bu konuda bu video için sponsor olan Kunduz uygulamasından kısaca bahsetmek isterim. Kunduz uygulaması aslında en zorlandığınız alanda size yardımcı oluyor. Soru çözmede, cevabını bilmediğiniz, belki de doğru çözüm yolunu bulamadığınız soruların resimlerini çekip mobil uygulamadan gönderdiğinizde cevap eğitmenler tarafından çok kısa bir sürede size gönderiliyor. Üstelik soru çözümü ayrıntılı bir şekilde gösteriliyor ve çözüm hoşunuza gitmezse bunu değerlendirebiliyorsunuz. Uygulama 15.000'den fazla eğitmenle hizmet vermekte ve %100 çözüm garantisi sunmakta. Siz de açıklama kısmından Kunduz uygulamasını indirebilir ve ekranda çıkan en iyi yol koduyla anında 20 TL indirim kazanabilirsiniz. Üçüncü öğrenme tekniğimiz görsel hafızanızla öğrenme tekniği. Hani o başta değindiğimiz konu. Bu öğrenme tekniği aslında oldukça değerli. Kendinize sınırlı bir alan belirliyorsunuz ve bu alanda bir olay örgüsü oluşturuyorsunuz. Örneğin İspanyolca'da bazı kelimeleri ezberlemek istiyorsunuz. Bu kelimelerde pato yani ördek, Hugo yani incir, Cuesco yani peynir ve Margarita yani papatya olsun. Bunları zihninizde en kolay şekilde çağrıştıracak kelimeler oluşturuyorsunuz. Örneğin pato kelimesi için palto, Hugo kelimesi için Tolga abinin sevilen oyunu Hugo, Cuesco için kese ve Margarita için margarin çağrıştırıcı kelimelerimiz olsun. Sonra olay örgüsünü kuruyorsunuz. Örneğin palto giymiş bir ördek Hugo'yu incir yerken görür. Ona kesesinin içinden bir peynir çıkarır. İncir yiyen Hugo da palto giymiş ördeğe margarine sapladığı papatyalarını verir. Şimdi isterseniz bu konuda kısa bir test yapalım. İspanyolca'da ördek neydi? İncir neydi? Peki peynir neydi? Ve papatya. Eminim şu kısa sürede bile en az üçünü bildiniz.
Zihniniz işte bu şekilde çok kolayca hafızada tutabiliyor. Bunu değişik yöntemlerle sadece dil öğrenirken değil, her ders için uygulayabilirsiniz. Size en uygun olan tekniği belirleyin ve hangisinde başarılı olabileceğinizi test edin. Unutmayın, öncelikle kendinizi kandırmayı bırakarak başlayın. Çünkü hiçbir şey basit ya da kolay değildir.